Bugün Türkiye yollarında efsane olmuş kamyonları konuşuyoruz. 1950'lerden 2000'lere bu ülkenin yükünü taşıyan, nice hikayeye tanıklık eden 20 kamyon. Lütfen favori kamyonunuzu yorumlara yazmayı unutmayın. Hala abone değilseniz lütfen kanala abone olarak bizi destekleyin. Hadi başlayalım. Listemize 1950'lerin sonlarından başlıyoruz. Karşınızda Thames Strider kamyonları. Ford D1210'un atası olarak bilinen bu İngiliz güzeli 1957 ile 1965 yıllar arasında Ford İngiltere tarafından üretildi. Adını İngiltere'nin Dagenham şehrinden geçen Thames nehrinden aldı. Thames Strider dönemin diğer İngiliz kamyonlarından ayıran özellikleri nelerdi? İleri kontrol kabin tasarımı, dönemine göre üstün yük taşıma kapasitesi. MK1 serileri 2 ila 7 ton, 1962'de tanıtılan güçlendirilmiş MK2 modelleri ise 7 ila 10 ton arasında yük taşıyabiliyordu. Türkiye'deki serüveni ise Koç topluluğuyla başladı. Montaj tarzında üretilen Thames Strider, Türkiye'de Koç tarafından montajı yapılan ilk kamyonlar arasındaydı. 19. sırada Türkiye'ye ithal yollarla gelen Dodge B4Y modelidir. ABD'de üretilen Dodge Fargo ve DeSoto kamyonlar farklı lisans adlarıyla Türkiye'ye ithal edilerek satışa sunuldu. Sağlam şasileri ve yüksek taşıma kapasiteleriyle nakliye, inşaat ve belediye işlerinde yaygın olarak kullanıldılar. 18. sırada karşımıza bir başka İngiliz markası çıkıyor. Leyland Comment. 1968 yılında Mersin'de Taşıt Sanayi AŞ tarafından montaj şeklinde üretilen Leyland Comment, dönemine göre Türkiye standartlarının hayli üstünde bir kamyondu. 8 ton taşıma kapasitesi, burunsuz kabiniyle dikkat çeken tasarımı, dünyaca ünlü Leyland 400 motoru, 6 vitesli daimi iştirakli ağır hizmet şanzımanı. 1970'li yıllarda üretilen Leyland Super Comment ise tam bir devrimdi. 150 beygir gücündeki motoru, Albion 5+5 şanzımanı, 10 tekerlekli çift diferansiyelli yapısıyla Türkiye'nin ilkleri arasındaydı. BMW TM140 yani halk arasında bilinen adıyla fakir kamyonu. 1966 yılında üretilmeye başlanan bu burunlu kamyon, birçok aileye geçim kaynağı oldu, birçok aileye de maalesef ızdırap yaşattı. 6 silindirli, 5650 cm3 hacimli, 120 beygir gücünde motoru vardı. Ancak işte sorun buradaydı. Motor rakiplerine göre zayıftı ve kullanıcılarının başını fazlasıyla ağrıttı. Blok çatlatma problemleri bir türlü çözülemedi. Fakir kamyonu adını boşuna almamıştır. 16. sırada Amerika'dan gelen güçlü bir isim International Harvester. Türk otomobil endüstrisi tarafından Harvester lisansıyla 1965'ten 1981'e kadar üretildi. Loadstar 1800 modeli 135 beygir gücünde 6 silindirli dizel motoruyla gerçekten güçlüydü. Nakliye, madencilik, inşaat, arazi ve tomruk çekme gibi ağır işlerde kullanıldı. Ancak kullanıcı hatalarından kaynaklanan aks kesmeleri ve yüksek fiyatı bu kamyonu daha çok kamu kurumlarına sattırdı. 15. sırada ise İç Anadolu'nun efsanesi Konya'nın milli kamyonu MAN 520 HN. Konya'da bir zamanlar her evin önünde kırmızı burunlu bir man vardı. Hatta rivayet odur ki eski zamanlarda kırmızı manı olmayana kız bile vermezlerdi. 145 beygir gücünde 6 silindirli olan 520 modeli düz yolda fırtına gibi eserdi ama rampada eşek arabası bile geçebilirdi neredeyse, o kadar ağır giderdi. Boş ağırlığı düşüktü, bu sayede tonaj haddini aşmadan yüksek miktarda yük taşıyabiliyordu. 14. sırada İtalyan mühendisliğinin ağır siklet kamyonu Fiat 697 geliyor. 1970'li yıllarda üretilen Fiat 697 özellikle 6x4 konfigürasyonlu damperli versiyonlarıyla bilinirdi. İtalya'da 1970'ten 1980'e kadar üretilen bu ağır tonajlı kamyon 30 ila 40 ton arası yük taşıma kapasitesiyle öne çıkıyordu. Türkiye'de özellikle inşaat ve hafriyat sektöründe kullanılan Fiat 697'ler sağlam İtalyan yapısıyla tanındı.
Türkiye'de genel olarak çekici modelleri yaygınlaştı. 13. sırada Türkiye yollarının bir diğer efsanesi Chrysler PD600 gelmektedir. 1966 yılında Chrysler AŞ tarafından Türkiye'de üretilmeye başlayan PD600 o yıllarda yollarda en çok rastlanan kamyondu. 30.770 adetlik üretim sayısıyla Chrysler fabrikasının en çok üretilen aracı olma onurunu kazandı. Tam 20 yıl boyunca 1987'ye kadar üretildi. 131 beygir gücünde 6 silindirli direkt püskürtmeli Perkins dizel motor, Rockwell hava basınçlı fren sistemi sağlam, güvenilir ve vazgeçilmezdi. Halk arasında bu kamyon AS 600 olarak anılmıştır. 12. sırada Alman mühendisliğinin gücü MAN 26-240 modeli gelmektedir. 1970'lerin sonlarında ve 1980'lerde MAN F8 F9 serisinden olan 26-240 modeli 240 beygir gücündeki motoruyla ağır yük taşımacılığında önemli bir yere sahipti. 6x4 konfigürasyonuyla damper çekici olarak kullanılan bu model özellikle inşaat ve hafriyat sektörüne tercih edildi. Alman kalitesi ve dayanıklılığıyla bilinen MAN'ın bu serisi uzun ömürlü olmasıyla dikkatleri çekiyordu. Ülkemizde de belli bir miktarda kullanılan bu araç ithal yollarla ülkeye geldiği için sayıca çok fazla görülmemiştir. Ama iz bırakan diğer kamyonlardan bir tanesidir. Ve işte 11. sıraya geliyoruz. Türkiye yollarının belki de en efsanevi kamyonuna, Ford D1210. Alırsın Ford, olursun Nord, koyun kurttan, yol Ford'dan. 1965 ile 1983 yıllar arasında tam 18 yıl boyunca üretilen bu kamyon, Türk kamyoncularının ve bir neslin tutkusuydu. 6 silindirli, 6000 motor hacimli, 115 beygir gücü, azami yük ağırlığı 12.500 ile 17.700 kilo arasındaydı. Ford D1210 sadece bir kamyon değil, bir çağın simgesiydi. 10. sırada İngiliz yapımı Bedford kamyonları var. Türkiye'de Geneto firması tarafından 1963'ten 1994'e kadar tam 31 yıl boyunca üretildi. Toplam 34.000 adet üretim sayısıyla da bayağı hatırı sayılır derecede üretim hacmine sahipti. 130 beygir gücünde Mercedes OM 352 tip motoru, efsaneleşmiş motor sesi, Türkiye'de yataklı kabin üretimi yapılan ilk kamyon modeliydi. 1977-78 yıllarında Geneto, Bedford'larıyla Türkiye'nin kamyon ihtiyacının %23'ünü karşılıyordu. 9. sırada ise 1980'lerin parlayan yıldızı Ford Cargo serisi gelmektedir. 1983'te Eskişehir İnönü fabrikasında üretilmeye başlanan Cargo 1212, 1980'li yıllarda o kadar sevildi ki yollardaki kamyonların neredeyse %40'ı Ford Cargo modeliydi. Serinin devamı olan 1312'ler 125 beygir gücünde çok seri, çok hızlı, şehir içi ve şehirler arası yük taşımacılığında bir numara kamyonlardı. 8. sırada MAN 520 HN'nin devamı MAN 22-190 gelmektedir. MAN 22-190'lar tam bir canavardı. 200 beygir gücünde motor, orijinalinde 10 tekerli, 20 ile 30 ton yük taşıma kapasitesiyle yüksek tonajlı yüklerin gözdesiydi. Çok sağlam gövde, çok sağlam motor, sahiplerine fazla masraf açmayan araçlardı. 7. sırada Türkiye'nin kamyon tarihinde bir devrim yaratan BMC Yavuz kamyonları gelmektedir. 1983'te İzmir fabrikasında üretilmeye başlanan Yavuz, Türkiye'nin ilk turbo motorlu kamyonuydu. 1850 modeli 154 beygir, 2200 modeli ise 180 beygir gücündeydi. Ancak kabin tasarımındaki hata bu güçlü kamyonun önünü kesti ve ilerleyen yıllarda bu model serisi devam etmedi. 6. sırada Mercedes-Benz'in Türkiye'de üretilen ilk modeli 26-22 modeli gelmektedir. 1986 yılında Aksaray fabrikasında üretilmeye başlanan 26-22 o güne kadar Türkiye sınırları içerisinde üretilen en güçlü kamyonlar arasındaydı. O kadar büyük hacimliydi ki Türk yollarında ve Türk kamyoncusunda çok karşılığı olmayan bir modeldi. Çünkü çok fazla yakıt sarfiyatı vardı ve bu nakliyecinin çok da işine gelmeyen bir model olmuştu. Alman mühendisliği Türk üretimi güçlü ve dayanıklı bir model olmasına karşın çok fazla tutmayan bir model olmuştur. 5. sırada BMC Yavuz serisinin devamı BMC Fatih serisi gelmektedir.
1986'da satışa sunulan Fatih, Amerikan Cummins motoruyla donatılmıştı. 160 ila 280 beygir arası güç, 10 ila 30 ton arası yük kapasitesindeydi. Hafriyat alanından uzun yola kadar her yolun gözdesi olmuşlardır. 4. sırada Chrysler üretimi AS950 modeli gelmektedir. 90'ların başında 200 beygir güç üreten turbo dizel Perkins motorlarıyla piyasaya sürüldü. Özellikle Karadeniz yöresinde orman yollarında, hafriyat sektöründe ve madencilikte sağlam yapısı nedeniyle en çok kullanılan kamyonlar arasındadır. 3. sırada Türkiye'nin %100 yerli kamyonu BMW Pro 620 modeli gelmektedir. Sağlam mekanik yapısı ve geniş kabiniyle dikkat çeken bu model Türk mühendisliğiyle ürettiği ilk kamyonlar arasındadır. İlk serilerinde bazı hatalar nedeniyle eleştirildi ama ikinci serilerde sorunlar giderildi. Türkiye'nin gururu yerli üretim bir kamyon olmuştur. Listemizin 2. sırasında yıllara meydan okuyan bir model Ford Cargo 2520 modeli gelmektedir. 1991 yılında yeni nesil motoruyla üretilen Cargo 2520 çok sevilen bir model oldu ve günümüze kadar kullanıldı. 6 silindirli 185 beygir güç üreten dizel motoru, 25 ton tonaj kapasitesi, geniş ve konforlu yataklı kabini ve uzun yolculuklarda sürücülerine en konforu sunan bir kamyondu. Az yakıyordu, az masraflıydı, kullanıcısına çokça para kazandıran bir model olmuştur. Ve 1. sırada 2000'lere kadar Türkiye kamyonculuk tarihinin belki de en iyi modeli olan Mercedes-Benz 2521 modeli gelmektedir. Türk nakliyecilerin isteklerine göre ve Türkiye yollarına uygun olarak Mercedes-Benz tarafından Türkiye'de özel olarak üretilmiş bir modeldi. Gerek konforu gerekse mekanik sağlamlığıyla 2000'lere kadar nakliye sektöründe lider konuma ulaştı. 1992'de üretime başlandı. 6 silindirli 211 beygir güç üreten dizel motoru, 8 ileri şanzımanı, 10 teker, 25 ton tonaj hattıyla mükemmelliğin adı olmuştur. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda 1950'li yıllardan başlayarak 2000'lere kadar Türkiye yollarında efsane olmuş 20 kamyon modelini birlikte inceledik. Her biri bir dönemin tanığı, her biri nice hikayenin kahramanı. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin. Sizin efsane kamyonunuz hangisiydi? Yorumlarda mutlaka belirtin. Bir başka tarihi araçlar videosuyla buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.